Herkese merhabalar. Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Mehdi, Veysi'nin adamlarından kurtulabilecek mi? Barış'ın ablası Zeynep'e artık bela mı olacak? Zeynep, Mehdi'yi hapisten kurtarmaktan vazgeçecek mi? Barış, Zeynep'i terk etmeyi mi düşünüyor? Hepsinin cevaplarını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenmek için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi unutmayalım lütfen arkadaşlar. Öncelikle dizimiz asla final olmasın diyorsanız ve ayrıca Mehdi'nin artık suçsuz yere hapiste kalmasını istemiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz hep birlikte görmüş olalım. Barış, Zeynep ile buluşmayı beklerken Zeynep, Mehdi'nin davasına savunma avukatı olarak katılmıştı. Mehdi'yi çok iyi bir şekilde savunan Zeynep, mahkemeden çıkar çıkmaz soluğu Barış'ın yanında alacak. Bu yemekte Barış duygularını Zeynep'e anlatmayı düşünecek. Bu arada Barış ve Savaş'ı yeni bir eve yerleştirmek için yurt dışından gelen ablası Özlem Zeynep'le tanışacak. Barış'ın ablası karakterini canlandıran kişi ise sevilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu. Zeynep'le beraber ev arayışlarına başlayan Özlem, Zeynep'in karışık aile yaşantısını öğrendiğinde Zeynep'le Barış'ı ayrı tutmaya çalışacak. Çünkü Özlem kardeşlerine çok değer veriyor ve onlara hiçbir şekilde zararın gelmesini istemiyor. Ablasının düşüncelerini öğrenen Barış bu duruma ilk önce çok üzülecek. Bu arada Zeynep, Mehdi'nin bir tuzağa düştüğünü çok iyi biliyor ve bunu ispatlamak için çok çalışacak. Ve Zeynep şimdi olmasa da ilerleyen bölümlerde Mehdi'yi hapisten çıkartmayı başaracak. Nermin ise Barış sayesinde tüm mal varlığını tekrardan geri kazandı. Nermin en kısa zamanda şirketin başına tekrardan geçecek. Nermin'in bu durumu ev halkını rahatlatacak. Peki sizce Özlem Zeynep'i zor durumda bırakacak mı? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Dizimizin önceki bölümünün son sahnesinde Zeynep kimsenin beklemediği fakat bizim ondan beklediğimiz davranışı yaparak Mehdi'ye avukatlık yapmaya karar vermişti. Mahkeme salonuna girdiği anda Mehdi ve ailesi bu durumu büyük şaşkınlık ve sevinç ile karşıladılar. Zeynep iyi bir avukat olmanın kendisine getirmiş olduğu özgüven ve kararlı duruşu sayesinde bu davayı şimdi olmasa da ilerleyen bölümlerde kesinlikle kazanacak. Mehdi'nin davasına katıldığı için öncesinde planlamış oldukları Barış ile olan randevusuna ne yazık ki geç kaldı. Ancak Barış her zamanki gibi onu affederek geç kalmasına karşı çıkmayacak. Çünkü ona olan sevgisi ve aşkı her geçen gün artıyor. Zaten bu buluşmanın amacı da Barış'ın Zeynep'e olan duygularını açıklaması olacak. Zeynep de bu duygu karmaşası içerisinde ne hissedeceğini bilemediği için Barış'a şu an için olumlu cevap veremeyecek. Önceki analizimde dizimize Barış'ın ablasının katılacağını sizlere söylemiştim. Özlem bizlere ilk izlenim olarak çok kibirli ve egosu yüksek bir kadın olarak gösterildi. Zeynep ile olan ilk buluşmasında Zeynep'in Barış için doğru bir insan olmadığını belirtti. Zeynep her zamanki gibi kibar ve merhametli taraflarını ona gösterse de Zeynep ile Özlem pek iyi anlaşamayacaklar gibi gözüküyor. Diğer taraftan Mehdi'nin davası hemen sonuçlanmayacağı için mecburen tekrardan hapishanenin yolunu tutacak. Bu zorlu zamanlarında tanıştığı dayı ona yol gösterecek. Veysi ile başa çıkabilmesi için ona yardımcı olacak ve hapishanede kaldığı sürede dayıdan aldığı tavsiyeler sayesinde Veysi ve adamlarına hak ettiğini verecek. Zeynep Mehdi'nin davasını alırken tamamen duygularıyla hareket etti ve evdekilerin verecekleri tepkileri pek de umursamadı. Ama çok vakit geçmeden evdekiler bu durumu öğrenecek. Zaten Mehdi'nin ailesini eve getirmesinden rahatsız olan Nermin Hanım bunu duyduğu zaman daha da sinirlenecek. Fakat Zeynep Mehdi'nin suçsuz olduğunu ve onu bu suçlamadan kurtarmak istediğini söyleyecek. Mehdi'nin hapishanedeki zorlu hayatı
Zeynep'i vicdanıyla hareket etmesi durumunda bıraktı. Zeynep'in Mehdi'nin kurtulabilmesi için yapmış olduğu bu davranış Barış ve Zeynep'in ailesi tarafından da büyük bir tepkiyle karşılandı. Uzun bir süre boyunca Zeynep'in ailesi onunla konuşmayacak, fakat zamanla vicdanlarının sesini dinleyecekler ve tekrar eski hallerine geri dönecekler. Barış da daha sonra Zeynep'in kararlarına saygı duyacak ve tepkili tavırlarına artık bir son verecek. Barış ve Zeynep arasındaki yakınlaşma giderek şiddetini arttırmaktadır. Hatta iş dışında ilk defa dışarıda yemek yemek için karar verdiler. Fakat Barış'ı yine hayal kırıklığına uğrayacak. Zeynep'in vermiş olduğu ani karar buluşmayı neredeyse kaçırmasına sebep olacak. Barış'ın dayısı Ali Rıza, Sultan ve Emine'yi evde işe başlamaları için ikna edecek. Bu durum Barış ve Zeynep arasındaki ilişkiyi daha da arttıracak. Ali Rıza ve Sultan ise yine tartışmalarına devam edecekler. Ali Rıza ve Sultan arasındaki etkileşim de biz izleyicilerin gözünden kaçmadı elbette. Hastaneden taburcu olan Mehdi hapishaneye geri dönecek. Burada babasının eski bir arkadaşıyla yeni bir yol arkadaşlığı başlamıştır. Bütün ailesi büyük bir mutlulukla Mehdi'nin özgür bırakılacağı günü beklese de Mehdi için düşmanı Veysi'nin kurduğu tuzaklar henüz bitmemiştir. Mehdi'ye kurulan tuzak sonucunda herkesin hayatında bir takım değişiklikler yaşanacak. Çünkü Mehdi tekrardan mahkemede sorgulanacak. Zeynep tüm bu yaşanan olaylardan dolayı yine kendisini sorumlu görecek. Mehdi'yi suçlamalardan kurtarmak için elinden gelenin en iyisini yapacak. Ama Mehdi bir süreliğine daha tutuklu olarak yargılanmak zorunda kalacak. Mehdi hapiste kaldığı sürece Veysi ona rahatsızlık vermeye kaldığı yerden devam edecek. Mehdi cezaevinde kalırsa Veysi bu defa onu mutlaka ortadan kaldırmak isteyecek. Zeynep ise tüm araştırmalarını büyük bir hassasiyetle yapacak ve Mehdi'nin o adamı bıçaklamadığını ortaya çıkarabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak. Hatta Zeynep tüm kanıtlara teker teker ulaşacak ve Mehdi'nin suçsuz olduğunu ortaya çıkaracak. Zeynep kanıtlara ulaşamasa bile Mehdi'yi kendisini koruma yasasından faydalandıracak. Çünkü Zeynep Mehdi'nin başına bir zarar gelmesini istemiyor ve Mehdi'nin masum olduğuna tamamen güvenmektedir. Barış, Zeynep'in Mehdi'nin avukatlığını yapmasından iyice rahatsızlık olacak. Çünkü en son Barış, Zeynep ile buluşmak için restoranda bekliyordu. Zeynep ise Barış'ı bilerek orada yalnız başına bıraktı ve Mehdi'nin yanına gitti. Zeynep, Barış'a yaşadıklarını anlatmaya çalışsa da Barış ona güveni bir kere kırıldı. Barış'ın eski sabrı artık kalmayabilir ve sonunda Zeynep'i terk edebilir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun da sonuna geldik. Bunun gibi analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.